Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz 2 şiş puantiyeli çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde ana renk olarak krem kullandım. Siyah ipimle de puantiyelerimi yaptım. Her ikisi de patiklik ip. Şişlerimiz hanımlar böyle kısa 2 şiş kullandım. 3 numara. Hemen patiğimi de göstereyim sizlere. İşte hanımlar, puantiyeli patiğimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık, zarif bir patik oldu. 2 şiş ile yaptım hanımlar. Yapılışı da oldukça kolay. Görüldüğü üzere patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu nedenle kullanım açısından da çok rahat. Hanımlar, ben patiğimde patiğimize bu üst bölümden başlıyoruz. Sonra sağ ve sol kenarı yapıyoruz. Ardından bu kenarlarını örüp tabana geçiyoruz. Bu kenarlarında hanımlar normal misinalı şiş kullanılabilir. Fakat ben misinalı şişlerle rahat yapamadığım için bu kenarlarına normal böyle 2 tane daha şöyle kısa yedek şişle yaptım. Artık videonun başında belirtiyorum. Dileyen misinalı şiş kullanabilir. Dileyen de ben gibi böyle yedek 2 şiş daha ilave ederek patiğini yapabilir. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hanımlar, patiğimize burun kısmından başlayacağız. Kalem ipimiz ile başlıyoruz. 6 ilmek atarak. Öncelikle 6 ilmeğimi atıyorum. Şu birinci ilmeğim. 2 3 4 5 ucuna bir ilmek daha atıyorum. 6 ilmeğimizi attık. Hemen şuraya bir tane düğüm atayım. Hanımlar, 6 ilmeğimizi attık. Geri dönüyorum. Patiğimizde baştan sona haroşa örgü uygulaması yapacağız. Örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İlk kenardaki ilmeğimi örmeden aldım. Kalan 5 ilmeğimi normal düz olarak, yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döndük hanımlar. Bakın ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Bu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi artırmalarımızı ön yüzde gerçekleştireceğiz. Artırma işlemini ön yüzde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artıracağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmekten hemen sonra şöyle artırmamı yaptım. İpimi parmağıma dolayıp buraya bir adet ilmek attım. Tekrar yanındaki 2 ilmeğimi ördüm. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da şöyle artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece hanımlar şişimizde 8 adet ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma işlemi yok. İlmeklerimizi arka yüzde tamamen haroşa olarak örüyoruz hanımlar. Bu şekilde. Şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz. Hanımlar, artık bu aşamada puantiyemizi yapmaya başlayacağız. Bu şekilde. Puantiyelerimizi yapacağız. Öncelikle kenardan 10. ilmeği artıracağız. Ve kenardan 4 ilmeğimi öreceğim. Bakın, kenar ilmeğim 1. Şu ikinci ilmeğim. İkinci ilmekten sonra hemen artırmamı yapıyorum. Bakın, kenarda 3 ilmek oldu. Bir ilmek daha örüyorum, 4. Kenarda 4 ilmeğimiz oldu. Hemen ortaya puantiyemi başlatacağım. Siyah ipimle 2 ilmek öreceğim hanımlar. 2 ilmek. Şu birinci ilmeğim. Şu da ikinci ilmeğim. Pardon, ikinci ilmeğimi de siyah ile örüyorum. Şöyle 2 ilmek siyah ördüm. Hemen şu siyah ipimin ucunu kalemime bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin diye. Şöyle sıkıca bağladım. Tekrar krem ipimi alıyorum. Yanına bir tane krem ördükten sonra bakın kenarda 2 tane kremim kaldı. Sol tarafta. Hemen sol kenara da artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Modelimizin, puantiyemizin ilk sırasını yaptık hanımlar. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi de arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Krem ilmeklerimizi krem ipimiz ile. Bakın hanımlar, ip değişikliği yaparken kremi arkada bıraktım. Siyahımı aldım. Siyahı kremin altından geçirerek şöyle çaprazlamasına elime alıyorum. Model kenarlarında delik görüntümüz oluşmasın diye. 2 siyahımı siyah ipimle ördüm. Siyahımı yine arkada bıraktım. Tekrar kremimi aldım. Kalan 4 ilmeğimi krem ipimiyle örüyorum. Model kurulumu ön yüzde yapılıyor.
Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Şimdi ön yüzde modelimizde ikinci sıradayız. Modelimiz, puantiyemiz 4 sıradan oluşuyor. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Yanına bir ilmek daha ördüm. Bakın kenarda 4 ilmeğim oldu. Şimdi tekrar şöyle kremi bırakıyorum. Kremin altından alarak şöyle çaprazlamasına siyah ipimi aldım. Bu sıramızda 4 ilmek siyah örüyorum. Şu dördüncü siyahım. Siyahımı bıraktım. Kremimi aldım. Bir tane krem örüyorum. Bakın burada 2 tane kremim kaldı. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde 12 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle gördüğümüz gibi örüyoruz. Kremlerimi krem ile ördüm. Bakın ip değişikliği yapıyorum. Siyahı şöyle kremin altından geçirerek çaprazlamasına aldım. 4 ilmek siyahımı siyah ipimle örüyorum. Tekrardan siyahımı arka yüzde bıraktım. Kremimi aldım. 4 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum hanımlar. Geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Puantiyemizde 3. sıramızı yapacağız. Artırmaya da devam edeceğiz. Şişimizde 26 ilmek olana kadar artırmalar devam edecek. 2 ilmek ördükten sonra hemen buraya artırmamı yapıyorum. Artırma ile birlikte 3 ilmek oldu. 4 ve 5. ilmeğimi de krem ile ördüm. Buradaki 4 ilmek siyahımı yine siyah ipimle öreceğim. 4 tane siyah. 1, 2, 3, 4. Tekrar siyahımı bıraktım. Kremi aldım. Yanına 2 krem ördüm. Bakın burada 2 tane son 2 krem kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. İlmeklerimi şişime düşürdüm. Kalan 2 ilmeğimi de yine krem ipimle örüyorum. Bu şekilde. Şişimizde 14 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle öreceğiz. Model kurulumu ön yüzde yapılıyor. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. İp değişikliği yaparken iplerimizi arka yüzde bırakıyoruz. Bakın yine siyahımı arka yüzde bıraktım. Kremimi aldım. Kalan 5 ilmeğimi krem ipim ile ördüm. Geri döndük hanımlar. Tekrar ön yüzdeyim. Puantiyemizin de ilk puantiyemizin de son sırasını yapacağız. Yine artırmalara da devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Artırdığım ilmekle birlikte burada 3 ilmek oldu. 4, 5, 6. Bakın ilk siyahımı da krem ile örüyorum. 7. 7 tane kenara krem ördükten sonra şöyle siyahımı aldım. Tam ortaya yine 2 tane siyahımı örüyorum. Tekrar kremimi aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim var. Hemen buraya artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Puantiyemizi tamamladık. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Krem ilmeklerimizi krem ipimiz ile siyah ilmeklerimizi siyah ipimiz ile. Bakın 2 siyahımı renk değişikliği yaptım. Siyah ipim ile örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi de yine krem ile örüyorum. Bu şekilde. Hanımlar bakın ilk puantiye modelimizi bitirdik. Burayı bitirdik. Şimdi ilk puantiyemiz bitti. Model aralarında bakın buralarda birer diş haroşaması var. Bu sıramızda puantiye yapmayacağız. İlmeklerimizin tamamını krem ile öreceğiz. Bir diş haroşa öreceğiz. Artırmalar da devam ediyor. İkinci ilmeğimi de ördükten sonra hemen artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmeğimi de örüyorum. Bu sıramızda da 18 ilmeğimiz oldu. Sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18 ilmeğimiz oldu. Şimdi arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde artırma yok. İlmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar örüyoruz haroşa olarak. Evet şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz. Bu sıramızda hanımlar ikinci puantiyemizi yapacağız. İkili puantiye olacak burada.
Bu alttaki puantiyenin sağına ve soluna birer tane daha yapacağız. İkinci puantiyeyi yaparken yine artırmaya devam edeceğiz. Kenara 6 ilmek krem olacak. Kenar ilmeğim 1, şu ikinci ilmeğim. Hemen artırmamı yaptım. Kenarda 3 ilmek oldu. Şu 4, 5, 6. Bakın hanımlar, kenara şöyle 6 ilmeğimi ördüm. Alttan siyah ipimi alacağım. Şöyle siyahımı alıyorum. 2 ilmek siyah ördüm. Bakın ilk puantiyemi yaptım. Tekrar kremimi aldım. Ortaya 4 tane krem. Yeniden siyahımı alıyorum. İkinci puantiyem için buraya 2 ilmek de siyah ördüm. Tekrar kremimi aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ördüm. Artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi normal haroşa örüyorum. Tekrar geri döndüm hanımlar. Şimdi de arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde ilmekler gördüğümüz gibi örülüyor. Tekrar 2 siyahımı siyah ile öreceğim. Hanımlar, patiğin arka bölümünde gördüğünüz gibi anlatılacak model, detay hiçbir şey yok. İlmekler gördüğümüz renklerle örülüyor. Dediğim gibi sadece ip değişikliği yaparken ipleri böyle bakın arka yüzde bırakıyorum. Diğer rengimi alıyorum. İp geçişlerinde hanımlar şu arkadaki ipleri de çok sıkmayalım. Patiğimiz gergin durmasın. Model güzel düşmez sonra. Bakın esnek bırakalım arkada. Yine kalan 6 ilmeğimi krem ile örüyorum. Videonun devamında artık bu arka bölümleri göstermeyeceğim. Sadece ön bölümlerde model kurulumunu anlatacağım hanımlar. Çünkü arkada yapılacak model, detay, işlem yok. Evet, tekrar ön yüzdeyiz. Artırmalara da devam ediyoruz hanımlar. 2 ilmek ördükten sonra hemen artırmamı yapıyorum. Burada 3 ilmeğim oldu. Devam ediyorum. 4, 5, 6. 6 ilmek ördükten sonra hemen şöyle siyahımı alacağım. Bakın buraya 4 ilmek siyah öreceğim. Puantiyemiz 4 sıradan oluşuyor. İkinci sırasındayız. İkinci sırada buraya 4 tane siyahımı ördüm. Puantiye arasında 2 kremim var. Tekrar siyahımı alıyorum. İkinci puantiyemi yapıyorum. 4 ilmek siyah örüyorum buraya. 3, 4. Tekrar kremimi aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ördüm. Artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. Evet hanımlar, şimdi geri döndük. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi ördüm geldim. Yeniden ön yüzdeyiz. Şu anda şişimizde 22 ilmeğimiz var. Artırmalara devam edeceğiz. 26 olana kadar puantiyemizin de 3. sırasını yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Ardından hanımlar, artırmayla birlikte 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7 kremimi ördüm. Bir önceki sıradaki 4 siyahımızı yine siyah ipimizle örüyoruz. 1, 2, 3, 4. siyahım. Yanına 2 tane kremimi ördüm. İkinci puantiyem için de yine 4 ilmek siyah örüyorum. Tekrar kremimi aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi de 24 ilmeğimiz oldu. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Artık sonuncu artırmalarımızı yapacağız. Bu sırada artık 26 ilmeğimiz olacak. Sonra artırma yapmayacağız. İkinci puantiyemizin de son sırasını öreceğiz hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. 3 ilmek oldu burada. Sayalım. 4. 5. 6, 7, 8 ve buradaki bir siyahı da örüyorum. 9. 9 krem ördükten sonra hemen şöyle siyahımı aldım. Buraya 2 siyah ördüm. Hemen kremimi alıyorum. 4 tane krem öreceğim. 2, 3, 4. Tekrardan siyahımı aldım. 2 ilmek siyah. Şimdi hanımlar, tekrar kremimi aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son kez sol taraftan artırmamı yapacağım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece 26 ilmeğimiz oldu. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Arka yüzde ilmeklerimizi ördüm. Geldim hanımlar, ön yüzdeyiz. Bakın ikinci puantiyemizi de bitirdik. Yine puantiye arasında bir diş haroşamız olacak. Yani siyah ipimizi kullanmayacağız. Artırma da yapmayacağız artık. 26 ilmekle öreceğiz. Şimdi hanımlar, ilmeklerimizi ön yüzdeyiz.
ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar krem ipimizle haroşa olacak şekilde örelim. Arka yüzde de yine haroşa olacak şekilde örelim. Ön yüzde bir diş haroşa olsun. Tekrar buluşalım hanımlar. Birlikte üçlü puantiyemizi kuralım. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi krem ipimizle buraya bir diş haroşamızı ördüm. Şimdi birlikte bu üçlü puantiyemizi kuracağız. Bunu yapabilmek için de hanımlar öncelikle kenardan ilk 6 ilmeğimi krem ile öreceğim. İlk 6 ilmeğimi, kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kremimi ördüm. Hemen şu alttan şöyle siyahımı alıyorum. İlk puantiyem için 2 ilmek örüyorum. Puantiyemizin ilk sırasında 2 tane siyah örüyorduk. 2 siyah ördüm. Tekrar kremi alıyorum. Arada 4 krem var. 1, 2, 3, 4. Şimdi ikinci puantiyemi yapacağım. 2 tane siyah örüyorum. Yeniden arada 4 tane kremim var. 3, 4. Üçüncü puantiyem için de buraya 2 ilmek siyahımı ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Üçlü puantiyemizin ilk sırasını böylece ön yüzde kurduk. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. Puantiyemizin ikinci sırasını yapacağız. Bu sıramızda 5 ilmeğimi krem ile öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 5 ilmek. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5. Bu defa buralara puantiyemiz için 4'er ilmek siyah öreceğiz. Şöyle siyahımı çaprazlamasına alıyorum. 4 siyah. Araya 2 tane krem. 4 ilmek siyah örüyorum. Araya 2 tane krem. 4 ilmek siyah örüyorum. Ve kalan son 5 ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Puantiyemizin ikinci sırası da böyleydi. Bu şekilde hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Puantiyemizin üçüncü sırasında ikinci sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani 4'er siyahlarımız yine siyah olarak örülecek. Öncelikle kenardan 5 kremimi ördüm. Siyahımı alıyorum. 4 siyah. Arada 2 tane kremim var. 4 siyah. Arada 2 tane kremim var. Ve 4 ilmek siyah. Kalan 5 ilmeğimi krem ile örüyorum. Üçüncü sıramızda böyleydi puantiyemizde. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, ön yüzdeyiz ve artık puantiyemizin sonuncu sırasını yapacağız. Bu sıramızda bu ortalara sadece 2'şer ilmek siyah öreceğiz. Öncelikle kenar ilmeğimle birlikte toplam 6 ilmek krem örüyorum. 6 krem. Ardından şöyle krem ipimi aldım. Siyah ipimi aldım pardon. 2 siyah örüyorum. Bakın ilk puantiyemi yaptım. Bu sıramızda hanımlar puantiyelerimiz arasında 4'er kremimiz var. 1, 2, 3, 4. Şimdi ikinci puantiyem için 2 siyah örüyorum. Yine arada 4 kremim var. Üçüncü puantiyem için de yine 2 ilmek siyahımı ördüm. Kalan 6 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Puantiyemizin sonuncu sırası da öyleydi hanımlar. Gördüğünüz gibi üçlü puantiyemiz de bitti. Şimdi hanımlar patiğimizi, modelimizi arka yüzde gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, tekrardan ön yüzdeyiz. Yine puantiyemiz bitti. Puantiye bitimlerinde birer diş haroşa örüyorduk krem ipimizle. Bu aşamada hanımlar bu şekilde ilmeklerimizi krem ipimiz ile sıra sonuna kadar örelim. Ardından yine arka yüzde de haroşa olacak şekilde örelim. Bir diş haroşamız olsun. Ardından ön yüzde buluşalım. Dördüncü puantiyemize başlayalım. Evet hanımlar, bir diş krem ipimizle haroşamızı ördük. Şimdi dördüncü puantiyemizi yapacağız. Dörtlü puantiye olacak burada. Bunu yaparken de öncelikle kenardan 3 ilmek krem örerek başlayacağım. Şu kenardan şu birinci, şu ikinci, şu üçüncü ilmeği. Alttan hemen şöyle siyah ipimi alıyorum. 2 siyah ördüm. Bakın ilk puantiyemizi yaptık. Puantiye aralarında yine 4 ilmeğimiz var. 4 krem, 2 siyah. 4 krem,
2 siyah, 4 krem, 2 siyah ve kalan 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Böylece bakın dörtlü puantiyemizi yaptık. Arka yüzde gördüğümüz gibi örelim gelelim ilmekleri. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Puantiyemizde ikinci sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Bu sıramızda 4 tane siyah öreceğiz. Bakın çaprazlamasına siyahımı aldım. 4 ilmek siyah, 2 krem, 4 siyah, 2 krem, 4 siyah, 2 krem, 4 siyah ve son 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Puantiyede 3. sırada. Bir önceki sırada işlemin aynısını yapacağız. 2 kremimi krem ile ördüm. 4 siyahım siyah ile örülüyor. Yani bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını bu sıramızda da yapıyoruz. Aralarda 2 kremimiz var. 4 siyah, 2 krem, 4 siyah, 2 krem, 4 ilmek siyah, son 2 ilmeğimi de krem ile örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi ördüm geldim hanımlar. Şimdi puantiyemizin son sırasını yapacağız. Toplamda kenar ilmeğimle birlikte 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Tam ortaya 2 tane siyah. Model aralarında 4'er tane kremim var. 4 krem. İkinci puantiyem için 2 siyah ördüm. Tekrardan 4 ilmek krem. 2 siyah. 4 krem. 2 siyah. Ve son 3 ilmeğimi krem ile örüyorum hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi ördük. Bakın dörtlü puantiyemiz de bitti. Yine krem ipimizle bir diş haroşa öreceğiz hanımlar. Siyahı kullanmayacağız. Bu şekilde ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimizi haroşa olarak örelim gelelim. Ön yüzde buluşalım. Ardından birlikte bu üçlü puantiyemize başlayacağız. Evet hanımlar, bir diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi üçlü puantiye yapacağız. Bakın burada 1, 2, 3 tane puantiyemiz var. Bunun için de ilk 6 ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Siyahımı aldım. 2 ilmek siyah örüyorum. Puantiyemin ilk sırası. Yine puantiye aralarında 4'er kremimiz var. 4 krem. İkinci puantiyem için 2 ilmek siyah örüyorum. 4 tane krem. Ve 3. puantiyem için 2 tane siyahımı ördüm. Kalan 6 ilmeğim krem ile örülüyor. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Yeniden ön yüzdeyiz. Puantiyede ikinci sıramız hanımlar. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 5 ilmeğimi krem ile örüyorum. Bu defa puantiyemiz için 4 ilmek siyah öreceğim. 1, 2, 3, 4. Model aralarında 2'şer tane kremimiz var. Tekrardan ikinci puantiyem için 4 siyah ördüm. Yanına 2 tane krem. Üçüncü puantiyem için de 4 ilmek siyahımı örüyorum. Kalan 5 ilmeğim krem ipimiz ile örülüyor. Puantiyemizde ikinci sıramızda böyleydi. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Puantiyede 3. sıradayız. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 5 kremimi ördüm. Tekrar siyahımı alıyorum. 4 siyah. Arada 2 kremim var. Yine 4 ilmek siyah. 2 krem. 4 ilmek siyah örüyorum.
Kalan 5 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Puantiyemizin 3. sırasını da ön yüzde tamamladık. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Puantiyemizin sonuncu sırasını yapacağız. Bu sıramızda kenar ilmeğimizle birlikte 6 ilmeğimizi krem ile örüyoruz. Ardından buraya 2 tane siyah ördüm. Puantiye aralarında bu defa 4'er kremimiz var. 3, 4. kremim. Tekrardan 2 siyah, 4 krem. Sonuncu puantiyem için de 2 ilmek siyahımı ördüm. Kalan 6 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi gördüğümüz gibi ördüm geldim. Bakın sonuncu puantiyemizi de bitirdik. Şimdi artık siyah ipimizi kullanmayacağız. Bu aşamada puantiye aralarına birer diş haroşa örüyorduk, fakat bu aşamada artık 2 diş haroşa öreceğiz. Sonra bilek ayrımını yapacağız. Siyah ilmeğime kadar hemen ördükten sonra siyah ipimizi burada keseceğiz. Şöyle ipimin ucunu yine kremime bağlıyorum. Bu aşamada hanımlar artık siyahımız bir köşede şimdilik beklesin. Burada ilmeklerimizin tamamını haroşa olacak şekilde krem ipimizle öreceğiz. Söylediğim gibi bir değil 2 diş haroşa olana kadar bu bölümde 2 diş haroşamız var. 2 diş haroşamızı örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, buraya 2 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Şişimizde 26 ilmeğimiz vardı. 26 ilmeğimizi 2'ye böleceğiz. Yanlara 13'er ilmek düşüyor. Önce bu sağ kenarımızı yapacağız 13 ilmek üzerinden. Sonra da sol kenarımızı yapacağız. Öncelikle yine haroşaya devam ediyoruz. İlk 13 ilmeğimi normal haroşa olarak örüyorum. Şu 3. ilmeğim 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ilmeğimi örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. Bilek ayrım bölümünde bu 2 ilmeği yer değiştirerek 13. ilmeğimi örüyorum. Bilek ayrımında ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. 13 ilmeğimizi ördük. Sol kenara bakıyoruz. 3, 6, 9, 12. 13 ilmek de sol tarafta kaldı. Bu sol taraftaki 13 ilmeğimiz bekleyecek. Biz sağ tarafı yapacağız. Şimdi geri dönüyorum. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu kenardaki 13 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Sağ kenarımızı 13 ilmek üzerinden yapıyoruz hanımlar. Bakın geri döndüm. Şimdi geri döndüğümüzde hanımlar buraya bir diş haroşamız oluştu bile. Burada bakın toplamda puantiyeden sonra 3 diş haroşa görünüyor. Fakat ilk 2 diş haroşayı biz patiğimizin ön bölümünde örmüştük. Onu saymayacağız. Ondan hariç burada bakın bir tane haroşamız oluştu. Ben bu patiğimizin bu kenarına toplamda 15 diş 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Şimdi hep birlikte hanımlar buraya haroşalarımızı örelim gelelim. Bu aşamada ördükten sonra size zaten ölçüyü de vereceğim. 15 diş haroşamızı örelim. Ardından birlikte kesimimizi yapacağız. Sol kenarımıza başlayacağız. Evet hanımlar, buraya 15 sıra haroşamı ördüm geldim. 15 sıra haroşadan sonra ön yüzde tekrar ilmeklerimi ördüm. Arka yüzde kesim yapacağım hanımlar burada. Şimdi geri döndüm. Bu sağ kenarda arka yüzde kesim yapıyoruz. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak gevşek bir şekilde keselim hanımlar. Niye gevşek keselim diyorum? Çünkü bu ilmek yerlerinden patiğimizin topuk bölümünü yaparken ilmekler çıkartacağız. İlmekleri çıkartırken zorlanmayalım. Rahat bir şekilde çıkaralım diye ilmeklerimizi gevşek, esnek bir şekilde kesiyoruz bu bölümde. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kestim. Buraya şöyle 2 tane sık bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum hanımlar. Şöyle. Şimdi patiğimizin bu aşamada şu ölçüsünü vereyim. Ona göre siz kaç haroşa yapacaksınız arkaya ayar verirsiniz artık. Şöyle baktığımız anda hanımlar boy olarak bakın şu burundan itibaren şöyle mezuramı tutuyorum. Şu bölüme gelene kadar patiğim 18,5 santim olmuş. 18,5 santim. Gördüğünüz gibi. Haroşa olduğu için bakın gayet de esnek oluyor. Bir de en olarak ölçüsünü vereyim hanımlar. Patiğimin eni de şöyle göstereyim 9,5 santim şöyle. 9,5 santim. Boyutlarımız böyle ölçü ile.
Şimdi sağ kenarı tamamladık. Sol kenara başlayacağız. Sağ kenarı nasıl yaptıysak sol tarafı da aynı şekilde yapacağız. Şu bilek bölümünden başlayarak ipimi buraya ekliyorum. Şöyle ilk 2 ilmeğimi ördükten hemen sonra ipimin ucunu şöyle kendine bağlıyorum hanımlar. Şöyle 2 tane buraya sıkı bir düğüm attım. Haroşalarımıza burada da yine devam ediyoruz. Şöyle ipimin ucunda gizleyerek götüreyim. Sonradan gizlemeyle uğraşmayalım. Bu şekilde yine haroşamıza devam ediyoruz. Sol kenarımızı da sağ tarafıyla aynı yapıyoruz. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Yine ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar. Hanımlar ölçü diğer sağ kenarla aynı olacak. Ben sağ kenara 15 sıra haroşa yapmıştım. Buraya da 15 sıra haroşamı yapacağım. Şimdi buraya da bir diş haroşamız oldu bile. Şu ilk 2 haroşayı saymıyorduk. Patiğimizin ön bölümündeki haroşamız da o. Bakın burada da bir diş haroşamız oldu. Şimdi bu sol kenara da sağ kenarda kaç sıra haroşa yaptıysak aynı sayılarda örelim gelelim. Ardından birlikte patiğimizin kenarlarına başlayacağız. Evet hanımlar, sol kenara da yine 15 diş haroşamı yaptım. Şimdi burada da ilmeklerimizi keseceğiz. Sağ tarafta ilmeklerimizi ters yüzde kesmiştik. Sol tarafta 15 haroşamı tamamladım. Ön yüzde ilmeklerimi yine ikişer ikişer toplayarak gevşek bir şekilde keseceğim hanımlar. Bu şekilde ilmekleri kesiyoruz. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kestim. Bu aşamada hanımlar artık patiğimizin şu kenarlarını yapacağız. Videonun başında misin alışış kullanabilirsiniz dediğim yer buraydı. Ben burası için şöyle yedek şişlerim var böyle kısa. Onları hemen hazırladım. Bu kenar bölümlerinden hanımlar ilk olarak bakın burada siyahımız var. Siyah ipimiz ile ilmekler çıkaracağız. Şöyle siyah ipim ile bakın en son krem ilmeğimin içinden siyah ipimi şöyle çıkarıyorum. Buradan hanımlar sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Bakın şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim, hemen 2 ilmekten sonra siyah ipimin ucunda bağlayayım hanımlar buraya. Burası açılmasın. İlmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarıyoruz. Bakın şu 3. ilmeğim. Hatta siyahın ucunda gizleyerek getiriyorum. Şu 4. Şu 5. ilmeğim. 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde ilmeklerimizi siyah ipimizi çıkarıyoruz hanımlar. Patik burnumuza gelene kadar, şu kenara gelene kadar ilmek çıkaracağız. Benimle aynı sayılarda yaptıysanız eğer toplamda buraya gelene kadar 44 tane ilmeğiniz olacak. Arka haroşa sayısını fazla yaptıysanız buraları ilmek sayısı 1-2 tane oynayabilir, fazla olabilir. Ya da buraları az yaptıysanız şu haroşalarını ilmek sayısı benden 2-3 ilmek az olabilir. Patiğimizin burun kısmına gelene kadar dediğim gibi ben 44 ilmek çıkarttım. Bu bölüme kadar ilmeklerimizi çıkartalım gelelim. 44 ilmeğimi patiğimin burnuna gelene kadar çıkarttım hanımlar. Şimdi burun kısmına 6 ilmek olarak başlamıştık. 6 ilmek başladığımız yerden buradan 6 ilmek çıkaracağız. Bakın ilk başlangıç yerimiz biraz sık olduğu için buraya da bir de düğüm atmıştık zaten. Burası biraz sık olduğu için buradan tığ yardımıyla ilk ilmeğimi şöyle çıkarıyorum. 6 ilmek başladığımız yere girerek şöyle bakın sırasıyla 6 ilmek çıkaracağız hanımlar buradan. Şu ikinci ilmeğim şuradan girerek çıkarıyorum. Başlangıç yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Şu 3. ilmeğim, şu 4. şu 5. son kenar ilmek yerine şuraya girerek 6. ilmeğimi çıkarttım. Burun kısmına 6 ilmek çıkarttık. Şimdi diğer kenara ilmekler çıkaracağım. Bu tarafa 44 ilmek çıkartmıştım. Karşı tarafa da yine 44 ilmek çıkaracağım. İlmek sayıları eşit olacak karşı şişlerde. Bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek bu şekilde diğer tarafta olduğu gibi ilmeklerimi çıkaracağım hanımlar. Diğer tarafa 44 ilmek çıkartmıştım. Yine buraya da toplamda 44 ilmek çıkaracağız. Bu en uç kenar bölüme gelene kadar, yani burada son kenar ilmek yerine gelene kadar ilmeklerimizi çıkaralım gelelim. Evet hanımlar, buradan da yine 44 ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyoruz. Buralarda hanımlar gördüğünüz gibi haroşalarımız oluşuyor. Geri döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşa düşmesi için diğer devamında gelen ilmeklerimi normal düz olarak örüyorum. Bakın ön yüze bir diş haroşamız düşüyor siyah ipimiz ile.
ilmeklerimizi düz yani haroşa olacak şekilde örüyoruz hanımlar. Bakın burada haroşamız göründü. Bu ilk işimizdeki ilmekleri öreceğiz. Sonra burun kısmındaki 6 ilmeğimizle devam edeceğiz haroşa örmeye. Diğer uca kadar bu başladığımız yere kadar ilmeklerimizi bu şekilde haroşa olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, bu uca kadar ilmeklerimi gördüğünüz gibi haroşa olarak ördüm. Bu çevremizde bir diş siyah ipimiz ile haroşamız oluştu. Şimdi ip değişikliği yaparak krem ipimi alacağım hanımlar. Bakın ilmeklerimi bu defa krem ipim ile öreceğim. Bir diş haroşa siyah ile örmüştük. Şimdi bir diş haroşa da krem ipimiz ile öreceğiz hanımlar. Şu anda ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi krem ile örüyoruz. Bu uca kadar yine aynı şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Diğer uca kadar bu şekilde dolanarak buraya geleceğiz. Arka yüzde de yine ilmeklerimizi haroşa olacak şekilde örüp buraya geleceğiz. Böylece krem ile ikinci diş haroşamızı oluşturacağız. Bir sonraki sırada yine bakın siyah ile haroşamız yapacağız. İlk haroşamız buydu, siyah. İkinciyi krem ile zaten birlikte başladık. Üçüncü haroşamızda siyah ipimizle yapacağız. Burada toplam 4 diş haroşa var. Dördüncü diş haroşamızı da krem ile yapacağız. Bir siyah bir krem. Bir siyah bir krem olmak üzere 4 diş haroşamızı bu kenarımıza öreceğiz hanımlar. Şimdi bu kenarımızda toplamda 4 diş haroşamız olana kadar örelim gelelim. Ardından birlikte tabanımıza başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin bu kenarını tamamladım geldim. Bir siyah bir krem, bir siyah bir krem olacak şekilde 4 tane haroşama ördüm. Siyah ipimi de kestim, arkaya gizledim ucunu. Artık patiğimizin tabanına başlayacağız. Öncelikle bu ilk şişimdeki 44 ilmeğimi normal öreceğim haroşa olarak. Bu şekilde hanımlar. Normal haroşaya devam ediyoruz yine. Bu ilk şişimizdeki 44 ilmeğimizi örelim gelelim. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi burun kısmına geldik. Patiğimizin burun bölümünde de 6 ilmeğimiz vardı. Şimdi 6 ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. Şu 4, 5, 6 ilmeğimi ördüm. Ardından sol taraftaki şişimden 2 adet ilmeği keserek örüyorum. Buradan elde ettiğimiz bir ilmeği orta kısma ekledim. Ortada böylece 7 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. İpimiz karşıda. Bu aşamada hep ilk ilmeklerimizi örmeden alacağız hanımlar. Şu ikinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7. ilmeğimi de ördüm. Ardından yine diğer sol taraftaki şişimden 2 adet ilmeğimi keserek örüyorum. Buradan elde ettiğim ilmeği de ortaya ekledim. Ortada böylece 8 ilmeğimiz oldu. Ardından yine geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Öncelikle orta kısımdaki 8 ilmeğimi örüyorum. 7, şu da 8. ilmeğim. Ardından şişimden yine 2 adet ilmeğimi keserek örüyorum. Buradan elde ettiğim ilmeği de ortaya ekledim. Orta kısımda 9 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ortadaki 9 ilmeğimizi öreceğiz. Burada 14 ilmek olana kadar bu işleme devam edeceğiz hanımlar. Şu 9. ilmeğim. Ardından şişimden 2 adet ilmeği yine keserek örüyorum. Buradan elde ettiğim ilmeği de ortaya ekledim. Ortada 10 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ortadaki 10 ilmeğimi öreceğim öncelikle. Ardından şişimden 2 adet ilmeği keserek ortaya ekliyorum. Ortada 11 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim de burasında hata çıktı. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Ortadaki ilmeklerimizi örüyorum öncelikle. Şöyle şu bölüm arka yüzde kalsın. Neyse, sonradan tığ ile gizleyelim artık burayı. Bu şekilde 11 ilmeğimizi ördük hanımlar. Şişimden 2 adet ilmeğimi keserek ortaya ekledim. Ortada 12 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki 12 ilmeğimi örüyorum. Şu 12 ilmeğimi ördüm. Şişimden 2 adet ilmeği keserek ortaya ekliyorum. Ortada 13 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki ilmeklerimi öreceğim.
Şu 13. ilmeğimi de ördüm. Şişimden 2 tane ilmeği keserek ortaya ekliyorum. Ortada artık 14 ilmeğimiz oldu. Artık patiğimizin bu tabanını 14 ilmek üzerinden öreceğiz hanımlar. 14 ilmek olarak kesimlerimizi yapacağız. Bu işlemi de şöyle yapıyoruz. Yine ipimiz karşıda oluyor bu aşamada ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Tabanımızda son 1 ilmek kalana kadar öreceğiz. Yani ilk 13 ilmeğimizi öreceğiz. 14. ilmeği örerken kesim yapacağız. Bakın bu şekilde ilk 13 ilmeğimi ördüm. Tabanımda son 1 ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan buradaki 13 ilmeğimi öreceğim. 14. de kesimimi yapacağım. Bu şekilde bakın son 1 ilmeğimiz kaldı. Bu ilmeğimi örerken yan şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Tekrar geri dönüyoruz. Yine ipimiz karşıda. İlk ilmeği örmeden aldık. Son 1 ilmek kalana kadar öreceğiz yine. Bakın sonuncu ilmekteyiz. Sonuncu ilmeği örerken şişimizden de ilmek alıyoruz. İkisini kesiyoruz. Tekrar geri döndüm. Yine ipimiz karşıda. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. 13 ilmeğimizi örüyoruz. 14. de kesiyoruz. Patiğimizin tabanı 14 ilmek üzerinden bu şekilde örülüyor. Bakın 14. ilmeğim. Şişimden de bir ilmek aldım. İkisini kesiyorum. Bu şekilde hanımlar 14 ilmek üzerinden tabanımız örülüyor. Biz bu işleme sağ ve sol şişlerimizdeki ilmeklerimiz bitene kadar devam edeceğiz. Tabanımızı 14 ilmek üzerinden bu şekilde öreceğiz. Şimdi hep birlikte sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar patiğimizin tabanını 14 ilmek üzerinden sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını 14 ilmek olarak bu şekilde ördüm ve geldim. Yanlardaki ilmekler bitti. Şişimizde sadece tabanımızda kullandığımız 14 ilmek kaldı. Şimdi biz bu 14 ilmek ile patiğimizin bu arka bölümünü öreceğiz hanımlar, arka kısmını. Bu aşamada yapacağımız işlem şu. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Yine haroşaya devam ediyoruz. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek ördüm. Şişte 13 ilmek kaldı. Şimdi buradaki bakın ilk kenar ilmeklerim siyah. Siyah kenar ilmeğin 2 kanadına birden giriyorum. 1 ilmek çıkarttı buradan. 14 ilmek oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını yapmış oluyoruz. Hem de bu arka bölümleri kenarlara eklemiş oluyoruz. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Kesim yaptıktan sonra geri döndüm. Bu sağ taraftan ilmek çıkartırken geri dönüyoruz. Ön yüzde ilmek çıkartıyoruz. Karşı tarafta siyah kenar ilmeğinden ilmek yerinden ilmek çıkartmıştık. Bakın burada da yine siyah kenar ilmek yerine şöyle giriyorum. İlmeğin 2 kanadına birden, buradan da şöyle 1 adet ilmeğimi çıkarıyorum. Burası düğüm attığımız yerde biraz sık olduğu için tığımdan yardım alarak ilmeğimi çıkarttım. Şişime taktım. Tekrar 14 ilmeğimiz oldu. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar yine ilmeklerimi öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Sıradaki kenar ilmeklerim krem. Krem yere girerek bir ilmek buradan çıkartıyorum. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Sağ kenarda ilmek çıkartırken ön yüzde çıkarıyorduk. Bakın ön yüzde döndüm. Burada da yine krem kenar ilmek yerine girerek buradan da şöyle 1 adet ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar 14 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin arkası böyle yapılıyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeğimizi kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz hanımlar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek ördüm. Sıradaki kenar ilmek yerim siyah. Siyah yere girerek bir ilmek çıkarttım. Yapacağımız işlem bu. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine kadar, buraya ve buraya gelene kadar devam edeceğiz hanımlar. Patiğimizin arkasını bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi hep birlikte
son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin arkasını örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine kadar ördüm geldim. Artık kesimimizi yapacağız. Yine ilmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak kesiyoruz. Patiğimizi bitirdik. Son bir kenar oyamız kaldı. Kesimden sonra kenar oyamızı da sizlere anlatacağım. Çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar burada da yine. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kestim. En son bu bölüm hanımlar şöyle tümsek bir görüntü oluşmasın kenarda diye sık iğne yöntemiyle şöyle dibine batarak ilmeği buraya şöyle sabitliyorum. Bakın dümdüz oldu burası. En son bir tane de zincir çektim. İpimi kesiyorum. İpimizi gizleyelim. Sonra bakalım topuğumuza. Şöyle sıkılayarak ipimin ucunu gizliyorum. Patiğimizin iç bölümünde ne kadar böyle ipucu varsa hepsini gizlemeyi unutmayalım. Bakın topuğumuz bu şekilde oldu. Patiğimizi şu şekilde kenar oyası gittim hanımlar. Siyah ipimiz ile dilerseniz böyle sade de kullanabilirsiniz ya da ben gibi kenar oyası yapmak da isteyebilirsiniz. Hemen anlatayım yapılışını. Öncelikle şöyle siyah ipimle bakın şuraya bir yuvarlak yaptım. Bir ilmek oluşturuyorum. Şöyle. Topuğumuzu kestiğimiz yerden, bitirdiğimiz yerden hemen batarak buraya şöyle ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi buraya sabitliyorum öncelikle. Şöyle yapacağız hanımlar. Hemen bir öndeki sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek girdim. Böyle sık iğnemi yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine girerek şöyle zincirimi burada şöyle topluyorum. Bakın buraya bir kirpik oluştu. Ve hemen öndeki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. İkincisini yapalım. Önce sık iğne yapıyoruz. Sıradaki kenar ilmek yerine bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek girdim. Sık iğnemi yaptım. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine şöyle girerek bu zincirimle bir kirpik oluşturuyorum. Zincirimi burada topladım. Ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi buraya sabitledim. Yeniden bir daha yapalım. Bakın sık iğne yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Sık iğnenin içine batarak zincirimizi şöyle topluyoruz. Kirpiğimizi oluşturuyoruz ve hemen sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimizi buraya sabitliyoruz. Bakın 3 tanesini yaptık. Bu şekilde patiğimizin çevresini dolanacağız hanımlar. İlk başladığımız yere kadar kenar oyamızı yapacağız. Şimdi hep birlikte kenar oyamızı ilk başladığımız yere kadar, yani buraya kadar yapalım gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığımız yere kadar kenar oyamı yaptım. En son buraya bir tane zincirimi çekiyorum ve artık ipimi de şöyle kesiyorum. Kenar oyamızı da böylece tamamladık. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Şöyle ilmek aralarından geçirerek, bakın şöyle siyah ilmek aralarından geçirerek ipimin ucunu gizledim. Şurada da başladığımız ipin ucu var minik. Onu da gizleyelim hemen. Böyle ipuçları falan sonradan böyle ayağı giyince çıkınca ön yüze çirkin duruyor hanımlar. Bu nedenle gizlemeyi unutmuyoruz. Bakın hanımlar, patiğimiz görüntü itibariyle böyle. Duruşu bu. Ve hanımlar bakın haroşa örgü olduğu için şöyle göstereyim. Bakın gayet esnek, ayağı sarıyor. Rahat giriyor ayağa. Hemen bir de manken ayağımıza giydirmek istiyorum. Şöyle ayağımız. Yine manken ayağım 37, 38 ve 39 numaralar için uyumlu. Hemen giydirelim patiğimizi. Bir de ayağımızda bakalım. Çok güzel, zevkli bir patikti hanımlar. Örmesi de çok zevkliydi. Ben çok beğenerek, severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Hemen şöyle bakın ayağıma da giydirdim. Gördüğünüz gibi çok şık, zarif, güzel bir patik oldu. Tabanımız, patiğimizin kenarları, yine modelimiz bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.